elime attığım an yani insanın derisini komple eline geldiğini hissettim. Kemikten ayrıldığını hissettim. Ölmüş bir yılana denk geldim. İşte karnının şişkin olduğunu gördük. Şöyle bıçakla açalım dedik. Bu yani içerisindeki ne? Şişkinlik ne? İnsan gözünün olduğunu gördük. Olay yerindeki otopsiye gittiğimizde asfaltın üzerinde yani beyninin orada bir yumurta gibi piştiğini gördüm. Bir et gibi. Allah Allah. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta uzun zamanlarını morgda geçirmiş, otopsiler yapmış, daha sonrasında da mezarlıkta görev yapmaya başlamış bir abiyle birlikteyiz. İsmim Yaşar Evcen, 45 yaşındayım. Daha önce hastanede çalıştım 10 yıl. Daha sonra da belediyede mezarlıklarda göreve başladım ve devam etmekteyim 15 yıldır. Toplamda kaç seneden beri bu işlerle uğraşıyorsun abi? Mezarlıkta 15 yıldır mezarlıkta görevliyim burada. Peki, merak ediyoruz. Bu işler nasıl başladı? Daha öncesinde hastanede görevliydim. Orada genellikle morglarda otopsilere girerdik, kazalara giderdik. Daha sonra belediye geçiş yaptıktan sonra daha önceki belediye başkanımızın bana ne iş yapabileceğimi sormuştu. Ben de morgda görev yaptığım için bu işler bana yabancı gelmediği için mezarlıkta çalışmak istediğimi söyledim. Ve burada yaklaşık 15 yıldır görev yapmaktayım. Merak ediyoruz, insanların korktuğu yerde mezarlıkta bulunmak, mezarlıkta olmak nasıl bir duygu? Mezarlıkta bulunmak, manevi bir güç var burada. Bunu yaşamak lazım. Yani insanlar dediğin gibi korkuyor. Aslında korkulacak bir yer değil. Asıl yalancı dünyadayız. Bunlar gerçek dünyada. Burada olmak sana ne kattı abi? İnsanın gerçekten maneviyet bir gücünün olduğunu hissettiriyor yani. Manevi bir güce sahip oluyorsun. Morg nasıl bir yer? Morg gerçekten soğuk bir yer. Yani insanı ürperten bir boşluk yani. Tabii o da manevi bir güce sahip olduktan sonra insan zamanla alışıyor. İlk başta ürpertici gelebilir ama daha sonradan işte otopsilere katılarak değişik cenazelerle karşılıyorsun. İşte trafik kazaları oluyor, yanmalar oluyor, boğulmalar oluyor. Farklı cenazelerle karşılaşıyorsun. Bunu zamanla zaten bir manevi bir güce sahip oluyorsun. Yani insan o zaman rahatlıyor yani. Şu zamana kadar gördüğün en ilginç cenaze hangisiydi abi? Morgda en ilginç cenaze yanmış bir insanın cesediydi. Bunu morga getirdiler. İşte otopsiye girdiğimiz zaman doktor o anda işte otopsi yardımcısı olarak giriyorsun. Sağından tut, solundan tut. O arada elime attığım an yani insanın derisini komple eline geldiğini hissettim. Kemikten ayrıldığını hissettim. Belki 6-7 ay o kokusu burnumdan gitmedi. Peki daha sonra yemek yiyebildin mi? Kesinlikle yiyemedik. Morgda şu ana kadar öldü diye getirilip de dirilen birisine denk geldin mi? Biliyorsun eksinin altında bir dereceleri vardır. İnsan konduğu bu gözlerde. Derecesinde de bir sıkıntı yoktu. Akşamdan cenaze morga konmuştu. Sabah teslim edeceğimiz zaman halen insan vücudunun sıcak olduğunu hissettim. O soğuklukta. Yani yurt dışında da biliyorsun cenazeler hemen morga kaldırmazlar. Belki bir 48 saat geçecek. En az 24 saat geçmesi lazım. Yani sonradan insan canlanabiliyor. İşte biz morga cenaze indirirken kalp grafisinin eksi olduğunu, doktorun artık bir şey yapmayacağını söyleyip morga indirebilirsiniz dedi. Biz morgun yarısından geri getirdiğimizi biliyoruz cenazeyi. Allah Allah. Yani canlandı. Tekrar entübe derken işte müdahale ederken yaklaşık 3 yıl daha yaşadığını biliyorum o insanın. Peki gelelim şu anda bu kısma. Şu zamana kadar mezar kazarken hiç zorlandığın bir an oldu mu? Eşmelerde tabii ki. Eşim yaparken 2 saat süren mezar oluyor, 3 saat süren oluyor. 7-8 saate kadar çıkan mezarlar oluyor. Onlar da tabii ki yerin zeminine bağlı. Geceleri bu saatlerde mezarlığa geliyor musun hiç? Geceleri ağaçları sulamak için, gülleri sulamak için geldiğim olmuştur tabii ki. Peki gece hiç garip bir şeyle karşılaştın mı buradayken? Mezar yerleşirken burada işte bir akşam ezan okunmuştu, evet okunmuştu. Mezarlıkta dinlendim biraz ki tekrar kazmaya devam edeyim diye. O anda bir yeşil ışığın çıktığını gördüm. Yan taraftan çıkıp karşıdaki mezarın üzerine gidip şöyle bir 5-10 saniye sonra tekrar oradan kalkıp yine aynı tekrar mezara girdiğine şahit olmuştur. İlk kez insanın başına geliyor. Birden ne ister istemez ürperti geliyor. Yani bu neyin nesi diye insan şaşkınlığa uğruyor yani. Şimdi oradaki bir mezardan diğer mezara gittiğini ben gördüm. Tabii ondan sonra tekrar yerine geçtikten sonra o ışın kaybolduğunu gördüm yani. Yaklaşık bir 10 saniye ancak sürmüştür. Diğer mezarın üzerine gidip tekrar 10 saniye sonra işte tekrar aynı yerine gittiğine şahit oldum. Mezarlıkta hiç ses oluyor mu abi? Ses duyuyor musun?
Mezarlıkta şöyle anlatayım. Mezarlıkta tabii ki ses olur. Her zaman olur. Her vatandaş duyabilir. Sabah ezanı eğer korkmuyorsa, çekinmiyorsa gelir mezarlığa, sabah ezanında iniltileri duyabilir. Bütün vatandaş da duyabilir bunu yani. Tabii ki mezarın içinde bir inilti vardır. Böyle bir uğultu vardır. Sabah ezanı okunurken. Sebebi şöyle anlatayım. Yani bildiğim kadarıyla daha önceki büyüklerimizin anlattığına göre yani bir de yaşanmış bir olay var. Daha önceden bir vatandaş en uygun olarak rahat edebileceği bir yere yatayım demiş. O en uygundan nereyi bulmuş? Tabii ki mezarlığı bulmuş. Mezarlığın kenarında uyumuş. Kalktıktan sonra tabii ki gece bir inilti, bir uğultu var. Tabii orada ona gözüken artık tabii orasını bilemeyiz. Bir vatandaşa soruyor. İşte diyor buradaki uğultu ne? Bu iniltiler ne diyor? Bir yolcu geçti, bir Fatiha olmuş. O Fatiha'yı yani benim bildiğim kadarıyla paylaşım yaparlarmış. Hepsine hediye ettiği için iniltiler ondan geldiğini büyüklerimizin söylediğine göre onlar ne diyeyim sana o Fatiha'yı paylaşıyorlarmış hepsi vatandaş. Peki abi, meslek hayatın boyunca hiç eski bir mezar açmak zorunda kaldın mı? Nakil çok yaptım. Başka yerden başka yere nakil çok yaptım. Tabii ki onlarda enteresan olaylar oldu. Yani cenazenin yerinde normal yattığını değil de namaz vaziyetine geldiğini gördüm. O şekilde kemiklerinin kaldığını gördüm. Şimdi normal yani cenaze sağın üstüne yatırılır. Düz bir vaziyette sağın üstüne yatırılır. Bizim açtığımız cenazede diz üstüne işte çökmüş bir vaziyette iskeletlerinin böyle ne diyeyim sana namaz pozisyonu almış diyeyim ben sana. Mezarın içerisine yılanların girip çıktığını gördün mü abi? Mezarlıkta yılan, akrep çoktur. Yani ben de her zaman söylerim kim olursa olsun. Mezarlıkta hiçbir canlıya dokunmayın. Ne olduğunu bilemezsiniz. Kuş zannedersiniz kuş değildir. Yılan zannedersiniz yılan değildir. Akrep zannedersiniz akrep değildir. Onun için söylediğin şeyde işte burada aşırı derecede yılan, akrep mevcut. Yani çokça görebilirsin ama dokunmamak gerekiyor. Yılan aşırı derecede yani ben ne diyeyim bir mezarın bir tanesinde belki yavru olarak 10-15 tane yavrunun olduğunu, annesinin olduğunu, işte büyük anaç yılanın olduğunu bunlara denk geldik. Yani %80 gelebilirsin yani böyle şeylere. Mezar eşerken işte mezar bitmek üzereydi. Beraber çalıştığım bir arkadaşım var. Onunla işte ben girdim içeriye toprak atmaya. Yani böyle yılanı orada bizzat işte delik vardı. Açılan yerde kuyuda delik vardı. Yandan önüme doğru gelip geri çektiğini gördüm. Mesela ölmüş bir yılana denk geldim. İşte karnının şişkin olduğunu gördük. Şöyle bıçakla açalım dedik. Bu yani içerisindeki ne? Şişkinlik ne? İnsan gözünün olduğunu gördük. Allah Allah, yılanın içinden insan gözü. İnsan gözünün çıktığını gördük tabii ki. Büyük yılan mıydı abi? Yılan büyüktü tabii ki. Peki şu zamana kadar hiç yakınlarından birisini defnettiğin oldu mu? Yakın olarak babaannemi defnettim. Tabii ki insanına yakını kaybetmek gerçekten zor bir şey. Tabii ki acın bir tarafta. Sevdiğin insanı defnediyorsun, toprağa veriyorsun, bir daha göremeyeceksin. Çok karma karışık bir duygular yani. 5 yıl sonra açtığımda hani üzerindeki yeşilin de halen durduğunu, saçlarının durduğunu, saçlarına dokunmak istediğim zaman saçlarının toz haline geldiğini gördüm. Saçı görebiliyorsun ama dokunduğun zaman kül haline geliyor. Hatta ben bunu fotoğrafını çektim. Yani aileme göstermek için işte onlar da görmek istediğini düşündüm. 2 gün inanır mısın uyuyamadım, yatamadım. Sevdiğim bir hocamız var, ona danıştım. Dedim hocam böyle bir şey yaptım. Devamlı babaannemin gözümün önünde gitmiyor. Ne yaptın dedi. Ben dedim bir şey yapmadım. Nakil yaptım ama kötü olarak dedim bir şey de yapmadım. İşte sadece fotoğrafını çektim. Kesinlikle Yaşar dedi bunu sileceksin. Sildiğim an hem bende bir ferahlık oldu, içimde bir ferahlık oldu. Karmaşık o duygularda insanlar siliniyor yani. Yani aslında doğru bir şey değil. Tabii ister istemez insan vücudu yani ne diyeyim sana derisi kayboluyor. Kemikleşiyor. İşte saçları işte dediğim gibi o anda durmuştu. O gördüğüm an dokunmak isteyince kül oluyor. Çürümüş bir vaziyet yani insanın vücudu ne diyeyim sana etler çürümüş bir halde. Şu ana kadar açtığın mezarlarda tersine dönmüş birisini gördüğün oldu mu? Biraz önce de anlatmıştım. Nakillerde her zaman denk gelen şeylerden biri. Mezarın ters dönmesi demek işte sanki adam canlanmış kalkmış bir oturur vaziyete gelmiş. Allah. Sağının üstünde değil. İşte yani yatırdığın vaziyette nakillerde nasıl yatırdıysan o şekilde kemikleri çıkartman lazım. Yani burada muhakkak bir şey olmuş. Yani bu insan ya canlandı. Bunun gibi şeyler. Bazen insanlar acele ediyor. Cenazemizi bir an önce defnedelim. Bekletmeyelim. Dinimizde de tabii ki cenazeyi fazla bekletmeyeceksin. Yani bunlar ana o zamanki şartlar mı diyelim. Bir an önce işte defnediyorlar. Çaresini aramıyorlar yani. Doktora götürmeden önceden defnediliyordu. Şimdi son yani rapor alınmadan kesinlikle defin olmuyor. Yaklaşık 1960 yıllarında defnedilmiş. 70 sene sonra biz bu mezarı açtık. Nakil için açtık. İşte adamın normal bir vaziyette yattığını göremedik. Hani bir şey kaybetmiş mi? İnanır mısın? 5 yıl önceki gömdüğüm babaannemin saçlarının aynısını, bu da bir erkek cenazesiydi. Saçlarının olduğunu gördüm. Yalnız aynı dediğim gibi 70 yıl sonra o da kül haline geldi.
ama iskelet vaziyetinde. Kaybolmuş, sanki iskeletin işte kafatasının üzerine bu insan saçını yapıştırmışlar gibi. O da aynı bir dediğim gibi toz haline geldi. Peki abi hem morgda hem otopside hem de şu anda mezarlıkta olmak, ölülerle iç içe olmak seni hiç korkutmuyor mu? Yok, gerçekten korku bu zamana kadar olmadı. Çünkü hani insan manevi olarak çok güçleniyor. Maneviyatı çok güçlü oluyor. Yani aslında buradan dışarı çıkınca insan daha çok korkuyor. Değil mi? İnsanın gerçekten rahat edebileceği yer burası. Yani bura gerçekten, yani biz yalancı dünyadayız, onlar gerçek dünyada. Şu zamana kadar hiç rüyana giren bir cenaze oldu mu? İşte daha önce de anlattığım gibi işte babaannem, rahmetli babaannem yakınımdı. İşte 2 gün rüyamdan çıkmadı yani. Yani her gözümü açtığımda babaannemi karşımda gördüm. O da tabii ki onun işte o anki fotoğrafını çekmemek lazımmış. Hiç şu zamana kadar kefensiz gömülen birisine denk geldin mi? Kefensiz denk gelmedi. Tapuduna gömülene denk geldi. Mecburi olanlar var mesela. Onları tapuduna gömdüler. Tabii ki işte bu kene hastalığından dolayı. İlk başta biliyorsun pandemide direkt tapuduna gömüldü. Kefen olmadı. Onun dışında kefensiz görmedim. Çocukları defin etmek zor mu? Yok, kolay. Gerçekten kolay. Çünkü onlar bir melek sonuçta. Yani çok sayıda da çocuk defnetmiştir. Peki ruhani boyutta çocukları defnederken zorlanıyor musun? Ya tabii ki hani insan bir yandan şöyle diyeyim, hani bir melek geldi, melek olarak gidiyor. Yani bizler gibi değil. Bizim hani insanın her gün yaşadığı ve bir tarafta vereceğimiz bir hesap. Bir yandan da diyorsun ki daha gün yüzü görmedi, hayatın tadını almadı. Ona üzülüyorsun. Bir yandan da şuna seviniyorsun, işte bir melek olarak geldi, bir melek olarak gidiyor. Şu zamana kadar mezarlıkta toprağında bir gariplik olduğunu gördüğün bir mezar var mı? Toprağının aynı gün çöktüğünü gördüm. Deliklerin açıldığını, ben kapatıyorum, o kendisi açılıyor. Yani böyle hani ne diyeyim sana, 3-4 gün böyle bir mücadele ettiğimiz mezarlar oldu. Buraya mezar ziyaretine gelenler arasında hiç garip birisinin garip hareketlerini gördüğün oldu mu abi? Gece değildi, böyle akşam üzeriydi. Yine ben ağaçları suluyordum. Bir tane yaşlı bir teyzenin geldiğini gördüm. Kendisini de tanıyorum. Bana seslendi. Yaşar dedi, şu arkamdaki dedi adam kim dedi. Ben döndüm arkasına baktım, kimseyi göremedim. Teyze dedim, burada kimse yok dedim. Hem de dedim bana hava kararmak üzere dedim. İstersen dedim daha sonra sabah ziyarete geldim. Yok, yemin etti işte, ben dedi gördüm arkamdaydı dedi. Yaşlı bir adam vardı dedi. Nerede dedim, tam arkamda diyor. Yani o görüyor, ben göremiyorum. Allah Allah. Yani onun dışında öyle bir garip bir şeyle de karşılaşmadım. Şu an çekimdeyken bir ses geldi bu arada. Bu sesler normal mi abi ya? Normal, mezarlıktayız. Normal. Normal bu sesler. Çığlığı geldi mi abi? Çocuk çığlığı. Çocuk çığlığı gibi geldi, evet. İşte enteresan şeylerle karşılaşabilirsin gece. Onu da Mezarlık- yaşamak lazım tabii ki. Evet. Duydunuz mu? Abi bu ne? Bu düzenli geliyor bu seslerden. Bak ben bu sesi yükselteceğim. Resmen bir çığlıktı. Tüylerim diken diken oldu, yemin ederim size. Otopsilere girdiğinden bize bahsettin biraz. Otopsilerde görevin neydi abi? Otopsilerde otopsi yardımcısı olarak girerdik. Doktorun yanına otopsi yardımcısı olarak girerdik. İşte doktor ne derse biz onu yapardık. İşte kolunu kaldır, bacağını kaldır, sağa çevir, sola çevir. İşte yeri geldiği zaman tabii ki insan vücudunu kesiyorsun, dikiyorsun. Doktor bey söylerdi, biz yapardık. İlk otopsiye girdiğinde ne hissettin abi? İlk otopsiye girdiğimde yani bir ürperti vardı hatta. Alışkın değildim otopsiye girdiğimde. Bir trafik kazasıydı. İnsan kafatası dağılmış bir vaziyette. Olay yerindeki otopsiye gittiğimizde asfaltın üzerinde yani beyninin orada bir yumurta gibi piştiğini gördüm. Bir et gibi. Allah Allah. Onu oradan alıp cenazenin yanına koyup aynı gün içerisinde işte hastane otopsisine girdiğimizde, hastane yerinde otopsiye girdiğimizde bunu tekrar yerine koyup dikmek çok kötü bir duyguydu yani o anda. İlk otopsim çok kötüydü. Karşılaştığın en garip cenaze hangisiydi otopside? Yanma. Trafik kazası sonucu aracın tutuşmuş. İnsanın içerisinde işte vatandaşların da görerek bu insanın canlı canlı yandığını herkes görmüştür o zaman. Onu hastaneye getirdiklerinde hani insan vücudunda yanıkları görebiliyorsun. Yani elini attığın zaman sana şurasını tut dediği zaman kolunu tutup da etlerin elinde kalması. Kemikler ayrı bir tarafta, etler ayrı bir tarafta. O da zaten benim son otopsimdi. Uzun zamanlar dışarıda beklemiş bir cenaze geldi mi sana? Evinde ölü bulunmuş, bir haftalık, 10 günlük böyle cenazelerle karşılaştık. Otopsi esnasında böyle iğrendiğin bir an oldu mu abi? Yanık kokusu. Yanık kokusu, bahsettiğin cenaze. Evet, yanık kokusu. Peki otopsi yapmayı niye bıraktın abi? Bahsettiğim o yanık kokusundan sonra daha otopsiye girmeyeceğimi, daha sonra da zaten hastaneden ayrılıp belediyeye geçerek mezarlık işine başladım ve geri kalan bu saate kadar da işte mezarlıkta görev yapıyorum işte. Peki abi çevren hem otopsiye hem morga hem de burada olmanı
Nasıl karşılıyorlar? En küçük kızıma sordukları zaman, babam ne iş yapıyor diye sordukları zaman, daha küçüktü o zaman. Eşeği gömüyor demiş. Ne eşeği gömüyor yani? Yani mezarlık diyememiş de eşeği gömüyor biz yani. Orada işte ailem, ana çevremdeki insanlar %80 ana ismimle hitap etmezler. Mezarcı, morg görevlisi. Bunun gibi şeyler söylerler. Sen rahat mısın abi? Senin gönlün rahat mı? Ben vicdanen de rahatım, gönlüm de rahat. Gerçekten severek de yaptım mesleğimi. Yeraltı izleyicisine, bizlere ne söylemek istersin abi? Kimsenin mezarlıktan korkmasına gerek yok. Yine diyorum, biz yalancı dünyadayız, onlar gerçek dünyada. Yani korkacak bir durum yok. Bol bol dua etmek lazım. İnsanın elinden başka bir şey gelmez. Hani insanın ağlaması cenazeye azap çektirir. Onların tek ihtiyacı olan duadır. Yani insan buraya devamlı geldiği zaman manevi olarak bir güçlülük hisseder. İnsan hani geçmişindeki insanları unutmamalı. Devamlı kabir ziyaretinde bulunmaları. Para, pul önemli değil. Bunların tek ihtiyacı olan dua. Başka bir şey yok. Başka bir şey de diyemem yani. Evet, ağzına yüreğine sağlık abi. Teşekkür ediyoruz. Dostlar, güzel bir programdı. Başından sonuna kadar heyecan doluydu. Şimdi ise söz verdiğimiz gibi kamerayı kayda bırakacağız. Işıklarımızı olabildiğince aydınlatmaya çalışacağız mezarlığın içerisini. Saatlerimiz şu an 12.30 ve mikrofonumuzu bir mezarın üzerine bırakacağız. Bir mikrofonumuzu da boynumuzda bırakacağız. Böylece bir şey duyarsak biz size bilgi vereceğiz. Zaten biz duyamasak bile diğer mikrofon mutlaka duyacaktır. Sonuna kadar video izlemenizi sizden rica ediyorum. Gerçekten heyecanlı bir an başlayacak. Ben çok heyecanlıyım. Şu anda duyduğum gibi sizler de umarım heyecanlanırsınız benim gibi. Evet dostlar, şimdi mikrofonu şöyle seslerin yoğun geldiği bir yere bırakacağım ve dinleyeceğiz. Yani ben duyduklarımı sizin de duymanızı istiyorum ve bunun için şahit olmanızı istiyorum. Bir tane genel kameramız var orada, bir de burada bir kameramız var. Bak. Duydun mu abi? Gel biraz daha gidelim. Bir de bir şey fark ettim mi bilmiyorum ama yani mesela ses buradan geliyor. Mesela buraya doğru geliyoruz. Mesela daha aşağıdan geliyor. Daha aşağı inince daha aşağıdan geliyor. Fark ettin mi Tevfik abi sen de? Evet. Bak kanka, şöyle biraz durduğun zaman Evet. şeyler geliyor bak. Bak. Bak abi, duydun mu? Tam sesin geldiği anda bir susalım da mikrofon temiz duysun. Bu taraf. Şimdi de aşağı kaynıyor. Ağlama gibi bir ses değil mi abi? Çığlık gibi. Şu mikrofonu şuradan bir alalım önce. Şöyle bir gidelim bakalım. Şu tarafa gidelim bence. Kamera tesisatımız orada ama abi. Nasıl yapalım? Sesi alalım oradan. Daha net. Tamam hadi gidelim, tek kamera gidelim. Bak bak. Şunda lan, şurada bir şey var bak. Görüyor musun? Evet, bir şey çıkıyor. Bak. O ne abi? Kedi mi acaba? Abi Kedi olma ihtimali var mı? bir yeşil. Gördün değil mi? Değil mi? Gördün değil mi abi? Evet. Duvarın üstü. Gel. Şimdi şöyle koyalım Tevfik abi mikrofonu. 10 dakika böyle bir kayıt kendi kendine aksın. Tamam. Bir şey duyursa mikrofon duyar zaten.
Nereye koyalım? Şimdi bir de ağacın şeye koy. Ama bu tarafa koy. Bu tarafa. Ben bu mezarın ucuna koyup olmaz mı? Bakayım buna kanka. Aynen. İyi midir? Tamam. Çek mikrofonun olduğu yeri. Mikrofonumuz burada arkadaşlar. Ve burada kalacak şöyle. Işıklar hazır, bizler hazırız. Eğer bir şey yaşanırsa siz de göreceksinizdir. Bak, çığlığı duydun mu Tevfik abi? Mikrofonu yerine alsam. Yok yok, o duyuyor. Ama normal bir çığlık değil bu. Evet. Kısa bir çığlık böyle. Vallahi sahilde böyle de nasip edecek. Amin. Kısık ışıkla beni çeker misin? Kısık ışıkla. Kıs kıs. Birazdan mı çalınmış? Biraz daha kıs. O zaman üstüne tutalım ya. Şu an nasıl? Soğuk, çok soğuk geliyor. Gir. Arkadaşlar şu anda bir mikrofonu buraya, bir mikrofonu da ağacın üzerine astık. Ve 10 dakika bekleyeceğiz. Şu zamana kadar bir sürü ses duyduk. İki kulaklığımda da şimdi ikisini duyuyorum. Her iki mikrofonda da duyuyorum. Heyecanla bekliyorum. Ses duyuyor musunuz?
İnsan oldu mesela. Evet. Burası yani yerleşim yerine 700-800 metre uzaklıkta bir yer. Haliyle yani buraya yerleşim yerinden ses gelmesinin imkanı yok. En yakın ev 700 metre. Bölgeyi çok iyi biliyor Tevfik abi. Onun tarihini anlatıyoruz. Aşağıda ama aşağı gittiğince başka yere gidiyor. Evet. Bak kime geldi. Bak bu sefer buradan geldi. Yaşar abi uyuyor. Sesli konuşuyor. Sanki içeride bir eko yapıyor değil mi? Evet. Yaşar abi söylemişti. Belli bir saatten sonra sesler gelir diye. Aynen böyle oldu. Bak. Bak bir buradan geliyor, bir buradan geliyor abi. Buradaki çok yakın bana. Kal. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan sürekli story paylaşıyorum. Instagram yeraltı film hesabınızı takip edip an be an bizi izleyebilirsiniz. Ne? Islaklıktan mı yapıldı? Ne yapalım mı? Islaklık var mıydı arkamda böyle ıslak bir yer? Var mısın? Hangi var? Hangi var? Arada yağ mı? Aynen çünkü ıslaklık kurmamış. Ya direkt kardan. Sen koku alabilir misin? Yağdan başka bir şey mi var? Temiz kokuyor. Sen koku alabilir misin Yusuf? Temiz bir şey kokuyor. Araba biraz daha yeni geliyor. Duydun mu abi? Ben duydum. Tam buradan geliyor. Evet. Bağırdı. Bağırdı. Şarjım bittiği için şunu takıyorum. Bir Instagram'dan canlı yayına gireceğim arkadaşlar. Kaydımız devam ediyor. Biz kaydı dikkatli şekilde sonuna kadar izleyip en iyi yerleri sizinle paylaşacağız.
Ama bir de benim başım dönüyor. Sesim bana da geliyor ya.